Burası Brezilya ya da orijinal adıyla Brezilya Federasyon Cumhuriyeti. Ortalama nüfusu 210 milyon civarında olan bir Güney Amerika ülkesi. Bu ülke, Güney Amerika kıtasının büyük çoğunluğunu geniş topraklarıyla kaplayan bir ülkedir. Yaklaşık 8 milyon 512 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en geniş topraklarına sahip 5. ülkesidir. İlk olarak Brezilya'nın ulusal bayrağından bahsedecek olursak, öncelikle Brezilya bayrağının ortasında sarı bir dörtgen bulunur ve bu ise ülkenin altın rezervlerinde çok zengin olduğunu temsil eder. Yeşil kısım Amazon yağmur ormanlarını ifade ederken, hemen önündeki bu yuvarlak ise gökyüzündeki yıldızları ve ülkenin eyaletlerini temsil eder. Brezilya'nın resmi dini Hristiyanlıktır ve nüfusun ezici çoğunluğu olan %99'u Hristiyan olurken sadece %1'i Müslüman ve Musevilerden oluşmaktadır. Biraz da tarihinden bahsedecek olursak Brezilya 21 Nisan 1500 yılında Portekizli bir gemici olan Pedro Alvarenga tarafından keşfedilmiştir. Bölge 1650 yılına kadar Portekizlilerin kontrolünde kaldıktan sonra İspanyollar bu tarihte bölgeyi ele geçirdiler. Brezilya'nın ilk resmi olarak kurulduğu yıl 7 Eylül 1822 yılında gerçekleşti ve bağımsızlığını ilan ederek ülkeyi kuran kişi İmparator 1. Pedro'ydu. Ülke kurulduktan sonra Brezilya 1889 yılına kadar krallık şeklinde yönetildi. Ardından ülkede krallık rejimi yıkıldı ve Cumhuriyet idaresi kuruldu. Böylece Brezilya 1914 yılında tüm dünya ülkeleri tarafından resmi olarak tanındı. Brezilya'nın günümüzde resmi dili ise Portekizcedir. Peki neden Portekizce konuşuyorlar diye soracak olursanız, çünkü henüz kendilerinin oluşturduğu herhangi bir dil bulunmuyor. Ancak Brezilya ilk keşfedildiğinde buranın yerli halkı Guaranice konuşmaktaydı. 1758 yılının ortalarında ise Guarani dilinin konuşulması ve öğretilmesi ülkeyi yöneten sömürgeciler tarafından tamamen yasaklandı. Bunun devamında ise ülkenin resmi dili Portekizce olarak kaldı ve günümüze kadar da bu devam etti. Brezilya, dağlarıyla ünlü dünyadaki sayılı ülkelerden biri olmasına rağmen son zamanlara kadar kimsenin bilmediği çok ilginç bir zirveye de sahip. Yani ülkenin en yüksek noktası olarak kabul edilen Pico de Neblina zirvesi. Venezuela sınırında yer alan bu dağın yüksekliği 3000 metreyi geçtiği için bolca ziyaretçi ağırlıyor ve ülke ekonomisine de bir gelir kaynağı oluyor. Ekonomi konusu açılmışken Brezilya'nın toplam yurt içi hasılası 2,1 trilyon dolardır ve her Brezilya vatandaşı bir yılda ortalama 8.850 dolar kazanmaktadır. Ülkede aylık olarak sağlanan asgari ücret ise 262 dolardır ve bunu Türkiye gibi diğer ülkelerle kıyasladığımızda ise oluşan tablo bu şekildedir. Ülkenin resmi para birimi Brezilya reali ve 1 dolar kuru 3,78 reale tekabül etmektedir. Brezilya'da yaşam, nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 13 şehirde yoğunluk kazanmıştır. Bu şehirlerin en büyükleri ise São Paulo ve Rio de Janeiro'dur. İlki São Paulo, Güney Amerika kıtasının en büyük şehri olarak adlandırılmasının yanında ülkenin başlıca sanayi merkezlerinden biri olma özelliğini de taşımaktadır. Rio de Janeiro şehri ise Rio Karnavalı ile tüm dünya tarafından bilinen ve turizm geliriyle ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan şehirdir. Eğitim konusuna bakarsak Brezilya'da 8 senelik zorunlu bir eğitim var ve bu devlet okulları tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Spor alanında ise Brezilya futbol konusundaki yaşam tarzı oldukça yoğundur. Örneğin Rio'da inşa edilmiş 180 bin kişilik Maracana stadı Brezilyalılar için futbolun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Brezilya halkının uygun zaman bulduklarında genç yaşlı demeden sokak aralarında futbol oynamaları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bugüne kadar yapılan bütün dünya kupalarına katılmış tek ülke olan Brezilya, 18 Dünya Kupası'nda 5 şampiyonluk kazanmıştır. Futbolun yanı sıra voleybol, basketbol, otomobil yarışları ve yelkencilikte de Brezilya'nın dünya çapında başarılar elde etmiş bir ülkedir. Bunun dışında Brezilya, dünya oksijeninin %20'sini sağlayan devasa Amazon ormanlarına sahip bir ülkedir. Doğanın insana karşı zafer kazandığı belki de tek bölge olan Amazon ormanları, dünyada mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında yer alıyor. Sayısız canlı türünü görebileceğiniz, bolca oksijen bulunması nedeniyle başınızın döneceği ve vahşi yaşamı yakından gözlemleyeceğiniz benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Bu Amazon ormanlarına daha adımınızı atar atmaz görebileceğiniz devasa sarmaşıklar adeta bir film sahnesinin içindeymişsiniz hissi yaşatıyor. Her çeşit bolluğun hakim olduğu bölgede yerli halk geçimini balıkçılık ve tarımla sağlıyor.
Amazon nehirlerinde bolca balık çeşidi bulunmasından dolayı tüm kıtanın balık ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca Amazon yağmur ormanlarında hala dünyaya hiç açılmamış ilkel kabileler bulunuyor. Herkesten uzak bir şekilde yaşamayı seven bu insanlar hem geleneklerini sürdürmek istiyorlar hem de yeni dünya düzeninin bir parçası olmak istemiyorlar. Türkiye'den Brezilya'ya uçakla gidiş 15,5 saat sürmektedir. Brezilya'ya gidildiğinde mutlaka gezilip görülecek şehirleri anlatacak olursak başta mutlaka São Paulo'yu görmeniz gerekir. Güneydoğu Brezilya'da yer alan São Paulo gökdelenleriyle ünlü bir şehirdir. Birçok etnik gruba ev sahipliği yapan kentte hemen hemen her gün eğlenceler yapılır. Fakat bu şehrin tek kötü tarafı var. O da Brezilya'nın en fazla suç işlenen şehri olması. Bu yüzden gidildiğinde dikkatli olmanızda fayda var. Bunun yanında São Paulo, dünyanın en çok Japon nüfusuna ev sahipliği yapan şehir olarak bilinmektedir. Bir diğer gezilecek yer ise Brezilya'nın en önemli şehri olan Rio de Janeiro kenti. Burası dünyanın 7 harikası arasında yer alan ve şehrin ikonu haline gelmiş Kurtarıcı İsa heykeline ev sahipliği yapmaktadır. Kentin en önemli turistik alanı olan Mesih heykeli 30 metre uzunluğuyla şehri en tepeden gözetlemektedir. Her sene dünya televizyonlarınca gösterilen meşhur Rio Karnavalı'nın olduğu Şubat dönemi şehrin en canlı olduğu dönemdir. Fakat bu tarihler dışında da şehir her zaman renge ve eğlenceye açık bir merkezdir. Ayrıca Rio'da yaşayan ve burada doğan kişilere Carioca yerlisi lakabı takılmaktadır ki bu da Rio'nun ülkenin en gözde şehri olduğunu göstermektedir. Bunun dışında bu şehrin en önemli özelliği olan favela gecekonduları ilk bakışta kötü gibi görünse de şehrin vazgeçilmez bir parçasıdır ve her geçen gün daha fazla turist çekmektedir. Daha sonra Brezilya'da görebileceğiniz yer olarak Maceió şehri bulunuyor. Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Maceió, Brezilya'nın en büyüleyici plajlarına ev sahipliği yapıyor. Brezilya, coğrafi olarak tropikal iklim içinde yer alır. Yani genel olarak ülkede gözlemlenen hava sıcaklığı çok kısa bir dönem dışında sürekli olarak yaz mevsimi yaşanır. Şimdi Brezilya hakkında ilginç bilgiler vermeye başlıyorum. Brezilya, 7500 metre uzunluğundaki sahil şeridiyle dünyanın en uzun plajına sahiptir. Brezilya kovboylarına gauchos denir ve bu kovboylar ise günümüzde çoğunlukla ülkenin güneyindeki Rio Grande şehrinde yaşamaktadırlar. Brezilya kelimesinin anlamı bir köz gibi kırmızı demektir ve Brezilya ismi ülkenin kıyılarında yetişen bir ağaç olan Pau Brasil'den türetilmiştir. Ülkenin adının türetildiği bu ağaç 16. yüzyılda sömürgeci Portekizliler tarafından Avrupa'ya çok pahalı fiyatlara satılmıştır. Yani Portekiz zamanında Brezilya'yı sömürebildiği kadar sömürmüştür. Bugün Brezilya'da bir iPhone satın alacak olsaydınız ABD'deki fiyatının neredeyse 2 katını ödemek zorunda kalırdınız. Çünkü bu ülkede vergiler çok fazla. Brezilya her yıl 7 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. Brezilya'daki tutuklu mahkumlar civardaki bir kasabaya elektrik sağlamak için sabit bir bisikletle pedal basabilirler. Bu onların cezalarını birkaç güne kadar azaltmaya yardımcı olacaktır. Brezilya %86,4 ile Güney Amerika ülkelerinin en düşük okuryazar oranına sahiptir. Brezilya dünyanın en fazla bitki, balık ve maymun türlerinin bulunduğu ülkedir. Brezilya'da 1877 ile 79 yılları arasında yaşanan ülke tarihindeki en büyük kuraklık 500 bin insanın ölümüne neden olmuştur. Brezilya 1980'lerde kadınları silahlı kuvvetlerine kabul eden ilk Güney Amerika ülkesi olmuştur. Brezilya'da Bororo adı verilen hepsinin aynı kan grubuna sahip olan bir kabile bulunmaktadır. Son olarak Brezilya'da Yılan Adası denilen adada metrekare başına 5 yılan düşmektedir. Bizim gibi normal insanların ve sivillerin adayı ziyaret etmesi ise Brezilya hükümeti tarafından yasaklanmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız bu videoyu beğenip yorumlarda belirtebilirsiniz.